Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Şerbetli tatlıları çok seviyorsunuz değil mi? Bizim olmazsa olmazımız şerbetli tatlılar. İşte şimdi şekli şahane bir şerbetli tatlıyla karşınızdayım. Çarkıfelek tatlısı. Evet, adı da çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. Önce şerbetiyle başlayalım. 3,5 su bardağı suya 3,5 su bardağı da şeker koyuyorum. Birebir ölçü yani. Bir küçük limonum var. Şöyle birkaç damla içine sıkarak bütün kabuğuyla beraber atıyorum ve ocağa gidiyoruz. Şeker eriyene kadar şöyle birazcık karıştırıyorum. Şeker eridi, kaynamaya başladı. Bu aşamada altını kısıp 5 dakika daha kaynatıp soğutacağım. Şimdi hamuruna geçelim. Hamurun içinde 125 gram margarin ya da tereyağı ama oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması gerekiyor. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2,5 yemek kaşığı irmik, şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Yağın iyice erimiş olması lazım. Bu yüzden oda sıcaklığında olması çok önemli. Bir paket vanilya. Şöyle elimle de birazcık yağı eritiyorum. 3,5 su bardağı unum var ama her zaman dediğim gibi unu kontrollü koyuyoruz. Çünkü un değişiklik gösterebilir. Şöyle yoğura yoğura kıvamına bakıyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Güzel şekil verebileceğimiz. Biraz da tezgahta yoğuralım. Kalan unumu şöyle birazcık tezgaha serpiyorum. Bir pakette kabartma tozunu unutuyordum. Şimdi onu da güzelce hamuruma yedireyim. İşte gördüğünüz gibi yumuşacık, harika şekil alan bir hamur elde ettik. Şimdi bundan ufak böyle ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyorum ve yuvarlıyorum. Tam 30 tane beze çıktı. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Şekli neyle veriyoruz? Çarkıfelek şeklini bildiğiniz pet şişe kapağıyla. Bununla çok kolay veriliyor. Ortaya şöyle parmağınızla bastırın. Bir orta nokta belirleyin. Ve kapağı şöyle ortaya doğru bastırıyoruz. Tek yaptığımız bu. Bu boyuttaki bezeye 8 tane yapmak tam geliyor. Şöyle 8 tane şekil yapıyorum. İşte o çarkıfelek şeklini veriyor. Tam 8. Tam ortasına da isterseniz bir fındık koyabilirsiniz. Ben şöyle yarım fındığı koyuyorum, bastırıyorum. Fındığı bastırdıktan sonra şekiller daha belirgin olsun, pişerken şekli gitmesin diye üzerinden bir kere daha geçiyorum. Bakın daha belirgin, daha tombul tombul çarkıfelek şeklim ortaya çıkıyor. Fındığı koyduktan sonra bunu yapsak deseniz çok güzel basılmıyor. Onun için başta şekli vermeniz lazım. Şöyle tepsime koyuyorum. Tepsiyi yağlamanıza hiç gerek yok. Şimdi tüm bezelere şeklini vereceğim ve tepsiye yerleştiriyorum.
Bütün hepsi hazır. Şimdi 160 derecede önceden ısıtılmış fırına gidecek. Sadece üzerleri kızaracak. Bir şey sürmediğimiz için yumurta falan çok fazla kızarmayacak. Bakın güzelce kızardı. Şimdi şerbetini vereceğiz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Soğuk şerbeti aldığında tatlıların rengi daha da dönecek. Şekilleri daha da ortaya çıkacak. Korkmayın, ay benimki çok fazla kızarmadı mı, şekilleri dağıldı mı diye. Şerbeti çektikçe daha güzel oluyor. Bakın şerbeti çeken tatlılarımız nasıl daha rengi daha koyu ve şekilleri ortada. Şimdi dokusunu da şöyle göstereyim. Bakın harika, hafif, tüm içi şerbetini çekmiş, muhteşem bir tatlı. Hem çabuk, hem kolay, hem de böyle lezzetli bir tatlı arıyorsanız. Çarkıfelek tatlılarımızı yapmak işte bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol tuşunun yanında bir tane de böyle zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.